Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum her zaman olduğu gibi. Ve efendim bugün yine bu hafta Suriye'yi konuşmaya devam ediyoruz. Suriye özelinde konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin Suriye politikasını konuşalım istiyorum. Geçmişten bugüne ve aslında nasıl olması gerektiği kısmına değinelim istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var efendim. Daha önce de bahsettiğimiz gibi olaylar ilk başladığı tarihlere kadar Türkiye ile Suriye arasından su sızmıyordu. Yani bugünkü iktidarın Esad'la ilişkisi çok iyiydi. İlişkilerimiz çok iyiydi. Aramızdan su sızmıyordu. Ta ki olaylar başladıktan bir iki yıl sonrasında ne kadar işte orası 2012-2013 tarihlerine tekabül ediyor. O tarihlere e, tekabül eden tarihlerde bugünkü iktidar Esad'la görüşmeyiz. Emevi Camii'nde namaz kılacağız minvalindeki muhalifleri destekler tutumla bir inat etti. O inat Türkiye'nin 10 yılına 10 yılımıza mal oldu efendim. İlaveten 2012 sürecinde henüz orada olaylar tazeyken geçen hafta da bahsettiğim gibi Türkiye dedik ki mütedeyyin, muhafazakar, vatansever büyüklerimizin tavsiyesi olarak oraya 30 kilometrelik derinliğe girelim Talapyat üzerinden. Çünkü o bölgede henüz olaylar tazeyken Beşar Esad'ın kuvvetleri yoktu. Bir terör örgütünün kuvvetleri yoktu. Orası çok temiz bir bölgeydi. Oraya 30 kilometre girelim, orayı çevirelim, orada bir güvenlikli bölge oluşturalım. Birleşmiş Milletler'e de bir dilekçe yazalım. Biz buradaki insanların güvenliğinden mesul değiliz. Dolayısıyla bunları burada istihdam etmek durumundayız. Minvalinde bir dilekçe yazalım ve orayı bir güvenlikli bölge haline getirelim. Sınırlarımızı da böylelikle kontrol altına, güvence altına almış olalım şeklindeki tavsiye de e, dikkate alınmadı. Bu dikkate alınmadığı gibi işte o tarihten itibaren bizim için büyük problemler ve büyük tehlikeler başlamış oldu. Biz o tavsiyeyi dikkate almayarak işte 30 kilometre derinliğe girelim, orada bir güvenlikli bölge oluşturalım tavsiyesini dikkate almayarak tarihi bir fırsatı kaçırmıştık. Türkiye tarihi bir fırsatı kaçırdı o tarihlerde. Ve bugün geldiğimiz noktada bu fırsatı kaçırdığımız için sınır hattımız terör örgütlerinin konuşlandığı bir üst bölgesi haline geldi. Yayla da şöyle haritada gözümüzün önünde canlandıralım istiyorum. Yayla da Suriye tarafı e, Kesap, Össü e, kontrolündeydi. Karbeyaz Suriye tarafı Azmarin ÖSO kontrolünde, şu anda yine ÖSO kontrolünde. Cilvegöz sınır kapımız, Türkiye sınır kapısı, karşısı Suriye, Bab el Hal ÖSO kontrolünde o bölgede. Yine Islahiye Türkiye tarafında, karşısı Medeni, ESKE, PYD ve PKK'nın kontrolünde. Şu anda Karkamış, karşısı Cerablus, IŞİD kontrolünde. Tel Abyad bugün PYD ve PKK'nın kontrolünde, ama o gün Tel Abyad temizdi efendim. Ve devamında gelen süreçte bizim sınır hattımıza tekabül eden Suriye şehirlerinin büyük bir bölümü PKK ve PYD'nin kontrolüne geçmiş durumda şu anda. E, Özgür Suriye ordusu da yok orada. İşte biz belli bölgeleri kontrol altına aldık. Yalnız o bölge büyük ölçüde PYD, PKK'nın kontrolünde. İşte IŞİD'in olduğu yerlerde var. IŞİD de var işin içerisinde. Terör örgütlerinin kontrolüne geçmiş durumda. Hatta ve hatta canları istediğinde Türkiye'ye gidip de gelebiliyorlar. Bundan da geçen hafta bahsettim. Bugünkü PYD efendim
geçmişteki PKK, bugün kurulan PYD, işte o gün sınır hattımızda kurulan PYD ve PKK'nın devamı. PYD'nin kurucu başkanlarından olan Salih Müslim'in Türkiye'de eğitim aldı. Burada eğitim aldı. E, İstanbul Üniversitesi'nde eğitim aldı. Salih Müslim'in kardeşi Mustafa Müslim Rojava'da PYD'nin başında bulunuyordu o tarihlerde, o dönemde. 2021 tarihiydi yanlış hatırlamıyorsam. Covid nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yalnız bugünkü PYD o günkü kurulan PYD, PKK'nın devamı niteliğinde kurulan PYD ve Türkiye'nin sınır hattında bulunan şehirlere konuşlanmış ve üst oluşturmuş durumda. Beşar Asad'a ait Özgür Suriye ÖSO kuvvetleri PYD'yi sıkıştırdıkça, baskıladıkça PYD Türkiye'ye yakın sınır hatlarına çekilmeye başladı. Oradan kaçtı. Türkiye'deki sınır hatlarına doğru konuşlanmaya başlandı. Yani Esad'la masaya oturmam, konuşmam, Emevi Camii'nde namaz kılacağız inadı 1999'da zayıflayan PKK'nın PYD adı altında yeniden örgütlenerek, yeniden yapılanarak Suriye'den sınır hattımıza kadar gelmesine sebep oldu. Muhalefet, Beşar Esad'la konuşalım, masaya oturalım, aramızı bozmayalım, Suriye ile ilişkilerimizi devam ettirelim, bizim muhatabımız Beşar Esad dedikçe hain ilan edildi. O hain ilan edildikçe de iktidar masaya oturmam, oturmayacağım dedikçe Türkiye sınırı tehlike altına girmeye devam etti. PKK orada yapılanmaya, örgütlenmeye, PYD adıyla devam etti. Sınırımıza kadar geldiler aslında. Biz en başından Esad'la görüşmeye devam etseydik, masaya otursaydık, ilişkilerimizi bozmasaydık ne olurdu? Birincisi, elimizde 300 binin üzerinde Suriyeli sığınmacı sorunu olmayacaktı. Böyle büyük bir sorunla karşılaşmayacaktık. İkincisi, PYD ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri bu denli Türkiye sınırına, sınır hattına yaklaşamayacaklardı. Bu denli sınır hattımızda büyük bir güç haline gelemeyeceklerdi, güçlenemeyeceklerdi. Dikkat edin buna. Biz Esad'la masaya otursaydık, sınırımız şu anda güvence altındaydı. Bu terör örgütleri bu kadar güçlenip sınır hattımıza kadar gelemeyeceklerdi. Üçüncüsü efendim, Şah Fırat operasyonu kapsamında 22 Şubat 2015 tarihinde artan IŞİD saldırıları sonrası Süleyman Şah'ın naaşı ve 38 personel Türkiye'ye getirilmek zorunda kalmayacaktı Türkiye. Türkiye bu operasyonla orada tapulu toprağını kaybetti. Hatta hatırlayalım, bu bize büyük bir başarı öyküsüymüş gibi algı operasyonlarıyla lanse edilmeye çalışıldı. Yalnız bu Türkiye devleti açısından büyük bir hezimetti. Türkiye Suriye'de tapulu toprağını kaybetti. Ve efendim Türkiye bu süreçte bu inadına devam ettiği için, sınır hattımız terör örgütlerinin üstü haline geldiği için Türkiye bu tarihten itibaren bölgeye operasyonlar düzenlemeye başladı. Bu operasyonlar bir mecburiyet ve zorunluluk haline geldi. Dikkat edin, ikisi aynı şey değil. İzlenen yanlış politika bizi bu noktaya getirdiği için biz orada operasyon düzenlemek mecburiyetinde kaldık. Mecburuz. Sınır hattımızı güvence altına almak zorundayız. Yani Esad'la masaya oturmayalım bakış açısıyla, buraya dikkat edin, oturmayalım bakış açısıyla
Suriye'de ne işimiz var bakış açısı da yanlış bir bak. İkisi de eksik ve hatalı bakış açısı. Buna dikkat edin. Yani bu iki görüşün bence birbirinden çok bir farkı yok. Çok böyle düşünceli atılan adımlar ve ifadeler değil. Bizi bu süreç izlediğimiz yanlış dış politika bu noktaya getirdi ve biz operasyon düzenlemek mecburiyetinde kaldık. Ne yapalım? PYD'yi bırakalım mı sınır hattımızda? Operasyon düzenlemeyelim mi? Evet, yanlış bir politika izlendi. Lakin orayı da kontrol altına almak zorundayız. Ve o tarihten itibaren efendim 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı düzenlendi. 8 Ekim 2017'de İdlib Operasyonu, 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı o bölgeye düzenlendi. Düzenlemek durumunda kaldık. Yine aynı şekilde birden fazla operasyon oraya düzenlemek zorunda kaldık. 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlemek zorunda kaldık. 27 Şubat 2020'de Bahar Kalkanı ve bugün 2022'de Pençe Kilit Operasyonu şu anda o bölgede yürütülüyordu. Tabii ki bunlar bize yanlış dış politikaların mirası olarak kaldı. Yine aynı şekilde 26 Kasım bugün itibariyle 2022'de de PKK ve PYD hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Kartal Harekatı orada o bölgede devam ediyor. Bakın özellikle dikkat edin. Bu bir zorunluluk haline geldi Türkiye açısından. Çünkü Türkiye'nin sınır hattı PYD ve PKK'nın ağırlıklı kontrolünde. IŞİD'in orada yapılanmaları var ve bunlar terör örgütü olarak kabul edilen yapılanmalar sınır hattımıza kadar gelmişler. Görüldüğü üzere efendim bu harekatlarla birlikte Türkiye o günden bugüne Suriye'ye 10'a yakın operasyon, ondan fazla operasyon, 100'ün üzerinde de biz şehit verdik. Suriye sınırımızı güven altına alabilmek için. O günden bugüne. Bugün geldiğimiz noktada şayet biz sınırlarımızı güven altına almak istiyorsak ve Suriye'de askeri olarak var olmak istiyorsak kardeşim Esad'a geri dönmek zorundayız. 2 daha 4 masaya oturmak zorundayız. Bugüne kadar izlenen politika yanlış bir politikaydı ve çok ağır travmatik sonuçlarını gördük. Çok ağır bedeller ödedik ülke olarak. Beğeniriz, beğenmeyiz, severiz, sevmeyiz. Beşar Esad Suriye'nin resmi seçilmiş anayasal devlet başkanı mıdır? Evet. Başka bir şeye gerek yok. Bitti bu kadar. Bizim için başka bir şeye gerek yok. Yönetim biçimi demokrati olmuş, Esad demokrat olmuş, Esad diktatörmüş, yönetim biçimi faşist diktatörizmmiş, sosyalizmmiş, adına ne derseniz deyin. Hangi yönetim biçimi olursa olsun. Bizi ilgilendiriyor mu? Hayır, asla. Bizi hiçbir ülkenin yönetim biçimi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren konu o ülkelerin toprak bütünlüğü. Hele ki bu ülkeler bizim sınır komşularımız ise. Bizi ilgilendiren tek bir konu var efendim. O da sınır güvenliğimiz ve Suriye'nin toprak bütünlüğü. Çünkü Türkiye'nin sınır güvenliği Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne bağlı. Bunu hassasiyetle belirtmek istiyoruz. Özellikle altını çizmek istiyoruz. Türkiye'de iktidarın muhalefeti, tüm taraflar, tüm sivil toplum örgütlerinin ortak tutumu Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmalı ve olmak zorunda. Ve Türkiye efendim Esad'la masaya oturmak zorunda. Evet, iktidar bu yanlış tutumundan vazgeçip Suriye ile masaya oturmak istediğini beyan etti. Bugünlerde çok
ısrarlı şekilde de konuşuluyor, bu yoğun şekilde gündemde. Bununla ilgili de bir antiparantez açmak istiyorum. Bir ekstra bilgi vermek istiyoruz. Esad'ın bugünkü iktidarla masaya oturmayı reddettiğini öğreniyoruz. Bu süreçte seçimden sonra oturalım diyor Esad. Seçimden sonra gelin masaya oturalım diyor Esad. Evet, seçimden önce, seçimden sonra, adı her neyse, Beşar Esad la masaya oturulmak zorunda. Türkiye Esad'la görüşsün mü görüşmesin mi kısmını geçtik artık. Şunu biliyoruz ki Türkiye Esad'la masaya oturmak zorunda artık. Bunu öğrendik. 10 yılımıza mal oldu ama öğrendik. Bugünlerde efendim Beşar Esad'la görüşelim görüşmeyelimin dışında bir tartışma daha var. Beşar Esad'a ait, yani Suriye'ye ait silahlı kuvvetlerin sınır hattımızda bulunan, işte bugünkü PKK ve PYD kontrolünde olan Rakka, Haseki ve Afrin'e getirilsin mi getirilmesin mi, yani Suriye, ÖSO'ya ait kuvvetler oraya getirilsin mi getirilmesin mi şeklinde de bir tartışma var. Birileri de çıktı, dedi ki hayır, Esad getirmesin, orada Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri asker bulundursun şeklinde bir çıkış yaptılar. Neden? Yani Amerika ve Rusya'nın orada ne işi var? Bizim sınır hattımızda Amerika'nın ve Rusya'nın işi ne? Neden onlar orada asker bulunduruyorlar? Suriye bulunduramıyor da, biz bulunduramıyoruz da, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri hiç alakasız, bu coğrafyayla alakasız olan iki devlet neden orada asker bulundurmak istiyor? Bu da önemli bir konu. İşte bütün bunların önüne geçebilmemiz için bizim Esad'la masaya oturmamız gerekiyor. Bakın, özellikle Amerika ve Rusya oradan çekilmeli. Orada Türkiye asker bulundurmalı. Hatta İran da var orada. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında bir de İran vardı orada, bir vesayet olarak. İran'da aslında özellikle Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin ardından Suriye'deki etkinliği ciddi manada azaldı. Ve tabii şu anda Suriye'de ciddi bir iç karışıklık söz konusu. İran'da da olaylar başladı. İran kendi içindeki olayları kontrol altına alabilmek için Suriye'den yavaştan zaten çekilme taraftarı. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri kalıyor orada. Onların da orada hiçbir işi yok. Onların da elinde bulundurduğu askeri çekmesi gerekiyor. Orada bulundurduğu askeri çekmesi gerekiyor. Biz de PYD, PKK, IŞİD gibi terör örgütlerinden o bölgeyi temizledikten sonra, orayı temizleyelim, orayı güvenlikli bölge haline getirelim, Suriyelilere bırakalım, biz de çekilelim. Bizim bir başkasının toprak bütünlüğünde gözümüz yok, bir başkasının toprağına sahip olma gibi bir derdimiz zaten yok. Bizim gayemiz sınır güvenliğimizi kontrol altına almak. Zaten Suriye'den toprak alma gibi bir ya bu çok afaki bir hayal olur. Yani bu hayalcilik olur. Bizim gayemiz, dediğimiz gibi, Suriye sınırımızı güvence altına almak. Bakın efendim, bu ülkeler uzun yıllardır iç karışıklık yaşadı, iç savaş yaşadı, dış müdahaleler yaşadılar. Özellikle de Suriye ve Irak, buna rağmen, bu kadar müdahaleye rağmen henüz toprak kaybetmediler. Henüz toprak kaybetmemişken bu ülkeler toprak bütünlüklerinden yana tutum izlenmeli. Henüz toprak kaybetmemişken, henüz fırsat varken yine bir tarihi fırsatı kaçırmayalım efendim. Zararımıza olan durumlardan kaçınmak zorundayız bu tür tarihi fırsatları göz önüne alarak. Dolayısıyla bu iki ülkenin bizim için önceliği toprak bütünlüğü olmalı. Aksi takdirde oluşacak olan senaryolar Türkiye'yi siyasi ve askeri anlamda
zora sokacaktır. Tekrar ediyoruz ve bununla da kapanışı yapalım. Bizim önceliğimiz Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğü olmalıdır efendim. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın.